Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kalıcı ojelerimi yenileyeceğiz. Protez tırnak yapmadan kalıcı oje yapacağız. Şu anda da zaten uygulamam o şekildeydi. Kamera beni netlediği için tabii siz şu an göremiyorsunuz. Böyle yüzümün önüne götürürsem eğer beni algılayacaktır, algılamayı bırakacaktır diye umuyorum. Yaklaşık bir ay önce yaptığım kalıcı ojelerim. Altında protez tırnak yok. Direkt kendi tırnağımın üzerine yapıyorum. Yaklaşık bir 3-4 aydan beri çıkardığımda eğer hala duruyorsa mesela hangi tırnağımda hatırlamıyorum ama şuydu ve şuydu sanırım. Bir siyahlanma oldu protez tırnağın altında. Çok korktum. Neden oldu hala bilmiyorum. Büyük ihtimalle hava, su vesaire falan geçti altına. O yüzden ben protez tırnağı bıraktım. Sadece kalıcı oje yapmaya başladım. Bu görünümü de özlemişim. O yüzden şu anda ben sadece kalıcı ojeden devam ediyorum. Tırnaklarımın da uzamış olması şu anda beni çok mutlu ediyor. Direkt bunun üzerine uygulama yapıyorum. Her videomda protez tırnağı anlatmıştım. Protez tırnağının üzerine nasıl kalıcı oje yapılır, nasıl nail art yapılır bunlardan bahsetmiştim. Bu sefer ilk defa sizlere direkt kalıcı oje yapmayı anlatacağım. Hadi uygulamaya geçelim. Videonun bu kısmından sonrasını böyle anlatmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle bir önceki ojelerimi çıkarmakla başlıyorum. Ben freze makinesi kullanıyorum. Eğer ki yoksa törpüyle de çıkartabilirsiniz, bir kağıt törpüyle, ama çok daha zorlayıcı bir işlem, bilginiz olsun. Törpüyle çıkarmanın püf noktası törpüyü doğru uçla ve doğru yönde kullanmak. Yani dibi kullanırken eğer ki tersine dönüyorsa ucunu zedeleyebilirsiniz. Aynı şekilde ucunu temizlerken de tersi yöne çalışıyorsa bu sefer de dibini zedelersiniz. Bunu zaten makineyi kullanırken kendiniz anlarsınız. Bunun için de apayrı bir video çekerim eğer ki isterseniz. Tamamen temizledikten sonra üzerindeki tozlardan tırnağımı iyice arındırıyorum. Hatırlarsanız tırnaklarımda siyahlanma oldu demiştim. Bakın işte bunlar. Bunlar maalesef hala geçmediler. Freze makinesiyle temizledikten sonra bu sefer törpüyle devam ediyorum. Çünkü tırnağıma şekil vereceğim ve üzerindeki kalıntıları temizleyeceğim. Tırnağınızın durumuna göre kalın törpü kullanabilirsiniz. Fakat benim tırnaklarım bir tık ince olduğu için ben ince törpüyle devam ediyorum. Tırnağımın hem üzerine hem yan yanlarını hem de ucunu istediğim şekilde vererek törpülüyorum. Bu işlemi yaparken tırnağa çok fazla zarar vermemeye çalışıyoruz. Her zaman önceliğimiz bu. Bakın tırnaklarım hazır. Şimdi artık uygulamaya geçeceğiz. Uygulama için öncelikle primer sürerek başlıyoruz. Aynı protez tırnağa başlar gibi. Primer'da ben Uno markayı kullanıyorum. Bunu alalı aslında bayağı bir olmuştu ama çok fazla giden bir ürün olmadığı için ben bu üründen gayet memnunum. Primer kurutulan bir madde değil, uçucu bir madde. O yüzden gelişigüzel istediğiniz gibi sürebilirsiniz. Daha sonra hemen base katıma geçiyorum. Base katta diğer ürünlerimde olduğu gibi X Beauty kullanıyorum. Şimdi base katı sürerken uygulama çok önemli. Çünkü base kat diğerlerine göre biraz daha koyu kıvamlı bir ürün ve bu maalesef yanlış sürüldüğünde veya dalgalı bırakıldığında ojenin de görüntüsünü tamamen etkiliyor. Ben acele etmeden yavaş yavaş sürmekten yanayım. Normal fırçasıyla sürdükten sonra bu şekilde ince bir fırçayla da yanlarını tamamen düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi her dalgalanma ojenizin şeklini bozacaktır. Görünümün kusursuz olduğundan emin olduktan sonra makinede en az 60 saniye kurutuyoruz. Hemen diğer tırnaklarımıza devam edip tüm tırnaklarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bütün tırnaklarımız gayet hazır. Hemen ojemize geçebiliriz. Ojede ben yine X Beauty'nin ürünlerini kullanıyorum. Kesinlikle ojeler çok iyi. Tek katta çoğu ojesi kapatıyor. Ben tamamen keyfi bir şekilde veya koyu bir ton istediğim için ikinci katları uyguluyorum. Ojeyi sürerken de gelişigüzel yapmamamız çok önemli. Mümkün olduğunca ince katlar halinde ilerleyin. Gerekiyorsa 2 veya 3 kat veya 4 kat bile ard arda sürebilirsiniz. Tek tek kuruttuktan sonra tabii ki. Ama doğru görünümü alana kadar kesinlikle yavaş yavaş sabırla sürmemizi tavsiye ediyorum. Önce uygulamayı kendi fırçasıyla yapıyorum ben. Normal günlük ojelerimizi sürer gibi köşeleri, yanları, ortaları, uçları atlamadan her yerine sürüyorum. Hemen arkasından küçük bir fırçaya az bir miktar oje alıp kenarlarından bunu geçiyorum. Çünkü yan kısımlara çok fazla kendi fırçasıyla giremediğimiz için bu şekilde görünümü daha da düzgünleştiriyoruz. Tabii ikinci fırçanın üzerine de oje aldığımız için ister istemez ojelerde dalgalanma oldu. Hemen arkasından kendi fırçasıyla üzerinden geçerseniz eğer bu dalgalanmalardan kurtulabilirsiniz. Ben baş parmağımın base katını da ojesini de top katını da ayrı sürüp ayrı kurutuyorum. Çünkü yana doğru akma yapabiliyor tırnağı düz koymadığınız için. Ama baş parmağın işi bittikten sonra diğer 4 tırnağı istediğiniz gibi aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben ikinci kat uygulamamı da yapacağım. Hemen ona geçiyorum. Bakın burada bir tanesinde denedim. İşaret parmağımın ne kadar farklı göründüğünü görebilirsiniz.
İkinci kat uygulamasında yine aynı şekilde başlayarak devam ediyorum. Öncelikle kendi fırçasıyla uygulama yapıyorum. Bu 4 parmağı yine aynı anda yapabilirsiniz. Fırçayla uygulamam bittikten sonra bu sefer ince fırçamı alıyorum. İnce fırçamla yanlarına tamamen detay veriyorum. İkinci kat genelde çoğunlukla son katınız olur. Dalgalanma olmamasına çok dikkat edin. Çünkü bu dalgalanma tamamen dış taraftan görünen bir şey oluyor artık. Yine 60 saniye kuruttuktan sonra tap katıma geçiyorum. Tap katta da yine X Beauty'nin ürününü kullanıyorum. İlk uygulamam kendi fırçasıyla. Burada kesinlikle açıkta bir yer kalmaması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Ojemizin kalıcılığı tamamen tap katımıza bağlı. O yüzden öncelikle kendi fırçasıyla her yerine sürüp hemen arkasından diğer işlemlerde olduğu gibi ince fırçayla tüm kenarlara bunu sürüyoruz. Hiçbir yer kalmıyor. Fazlalıklarını bu şekilde çubukla kenarından alabilirsiniz. Çünkü bunlar etin üzerine geldiğinde kötü duruyorlar. En az 60 saniye kuruttuktan sonra tırnaklarımız tamam. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenilerinizi veya şikayet duyduğunuz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma da lütfen abone olun. Görüşmek üzere.